Merhabalar, sevgili hanımlar. Toplumda, kadınlarda çok yaygın görülen bir şikayetten bahsedeceğim şimdi size. İdrar kaçırma. 40 yaşını geçkin her 10 kadından 7-8'inde idrar kaçırma semptomu görülüyor. İdrar kaçırma aslında bir hastalık değil. İdrar kaçırma bir hastalığın semptomu. Peki kadınlar neden idrar kaçırıyorlar? Erkekler neden daha az kaçırıyorlar? Bunun anatomik olarak açıklaması şu. Mesaneden sonra yani idrar kesesinden sonra idrar kanalcıkları var. Biz buna üretra diyoruz. Üretra kadınlarda 4 santim, erkeklerde 8-10 santim. O nedenle de üretra kısa olduğu zaman kadınlarda idrar kaçırma sorunlarıyla daha yüz yüze geliyorlar. Haricinde başka ne tür sıkıntılar var? Erkekler doğum yapmıyor. Kadınlar hem hamile kalıyor hem doğum yapıyor. Karın içi basıncı arttığı zaman hamilelikte mesanenin üzerine binen yük de artıyor. Mesanenin asıcı bağları zamanla esniyor, gevşiyor, eski tonusunu, kas gücünü yitiriyor. Hele bir de çok sayıda doğum yapmışsa, iri bebek doğurmuşsa, doğum eylemi uzun sürmüşse, aşırı ıkınmak zorunda kalmışsa, vay haline. Mesanenin altındaki kaslar, bağ dokuları yıpranıyor, kopuyor. Doğumdan sonraki birçok kadın idrar kaçırma sorunu yaşıyor. Mesane kasları zamanla kendini toparlayıp Kegel egzersizleriyle bu idrar kaçırmanın önüne bir süre geçilebiliyor. Ama 40 yaşına geldiğinde işte bu sorunla kadın tekrar yüz yüze geliyor. Ne yapabilirsin? Doğum mu yapmayacaksın? Hayır, tabii ki doğumunu yapacaksın. Ama sezaryen olsan bile bu riskle karşı karşıyasın. Çünkü dediğim gibi rahim kocaman bir yük taşıyor. Mesanenin asıcı bağları da bunu taşımakta güçlük çekiyor. Hamilelik sezaryenle sonuçlanmış olsa bile yine idrar kaçırma sorunları görülebiliyor. Kadınların penceresinden bu. İdrar kaçırmanın çeşitli tipleri var. Tiplerine göre tedavileri var. Tedavilerine göre bazen de ameliyatları var. Yaşam tarzı değişiklikleri var. İlk olarak kilolu isen zayıflamanı öneriyorum. Çünkü karın içi basıncını kilo çok arttırıyor. Kilo da mesanenin üzerine binen yükü arttırıyor. Aşırı çay, kahve tüketiyorsan, özellikle de akşam saatlerinde tüketiyorsan, bunlar mesane kası reseptörleri üzerinde olumsuz etkili. Bunun için çay, kahve, alkol, sigara tüketimini azaltmalısın. Kegel egzersizleri, spor, beslenme, kolajenden zengin gıdaları tükettiğinde de bu kas gücünü yeniden eski formuna kavuşturman mümkün. Eğer omurga zedelenmesi, sinirsel hastalıklar veya Parkinson, Alzheimer, demans gibi hastalıklar varsa işte o durumlarda da idrar kaçırma sorunu yaşanıyor. Bu genellikle yaşlılık çağında ortaya çıkan bir idrar kaçırma sorunu ve bunun tipine göre de tedavisi çok farklı olabiliyor. Mesanedeki idrar yolu enfeksiyonları, mesanedeki taşlar, mesanedeki tümör ve kanserler de idrar kaçırma sorununa neden oluyor. Yani eğer bir idrar kaçırma sorunun varsa ve bu sorunu önemsemeyip, utanıp, erteliyorsan ki ne yazık ki bu sorun kadınları sosyal çevreden, hayattan, aktivitelerden, gezmeden, tozmadan yani yalnızlaştırıp kendi iç dünyalarına ne yazık ki hapsolmalarına neden olan bir durum. Düşünsenize iş arkadaşlarınızla işte beraber bir yemeğe gittiniz, kaçırmayla yüz yüze gelebiliyorsunuz. İşte öyle olunca bunlara gitmiyorsun. Eğer böyle bir sorunun varsa altında önemli hastalıkların olabilir. Yani multiple skleroz olabilir, kanser olabilir, sinir sistemi zedelenmeleri olabilir, başka taş, tümör gibi hastalıklar olabilir. Bunun sebebinin araştırılması için utanmadan, sıkılmadan hekimine başvurabilmelisin. Hekimin sen gittin, ne yapacak? Hekimin önce seni bir muayene edecek. Jinekolojik muayene yapacak. Yani idrar kesende sarkma var mı? Mesane boynuyla idrar kanalcığı arasında açı bozulmuş mu? Rahim sarkmış mı? Bağırsak fıtıklaşması var mı? Yani anatomik herhangi bir sorun varsa bunları not alır. Ayrıntılı anamnez alır senden. Senden işeme günlüğü tutmanı ister. Nedir işeme günlüğü? İşeme günlüğü 24 saat boyunca ne kadar sıvı alıyorsun, ne kadar idrar yapıyorsun, İki idrarın arasında geçen süre, bunları not alarak hangi aralıklarla kaçırdın, gece kaç defa kaçırdın,
Bunların notlarını alır. Ve sana şu iki mühim soruyu sorar. Öksürdüğünde, hapşırdığında idrar kaçırıyor musun diye sorar hekimiz sana. Bu soru çok temel bir sorudur bizim için. Stres tipi idrar kaçırmanın tanısı için bu iki soru önemli sorulur. Karın içi basıncını arttıran öksürme, hapşırma, gülme, ip atlama, ağır kaldırma gibi aktivitelerde eğer idrar kaçırma sorunun varsa stres tipi idrar kaçırman vardır. Ve tedavisi diğer tiplerinden çok daha farklıdır. Hekimin yine sana soru sorar. Aklına tuvalet geldiğinde, sıkışma hissi geldiğinde tuvalete yetişebiliyor musun? Bu da mesane kas kontrolünü sağlayan sinir sistemiyle ilgili bir sorudur. Biz buna urge incontinence yani acil işeme hissi deriz. İşte bu tür durum olduğunda bunun tedavisi çok daha farklıdır. Mix dediğimiz bir de inkontinans tipi var. Yani hem stres hem urge inkontinance'ın karışımı. Bu tiplerde de tedavi farklı olabilmekte. Bu sorular sorulduktan sonra, ayrıntılı anamneziniz alındıktan sonra, muayeneniz yapıldıktan sonra tedavi planınızı hekiminiz buna göre oluşturur. Kontinans ne demek? Kontinans, idrar, gaz, büyük abdest tutabilme yeteneğinizdir. İnkontinans ne? Bunları tutma kabiliyetinizin kaybolması demektir. Ve inanın yaş ilerledikçe bu sorun giderek artar. Psikolojik, sosyal ve yaşam kalitenizi çok kötü etkiler. Evlilik yaşantınızı da etkiler. Çünkü giderek bu sorun koital inkontinans dediğimiz hale bürünmeye başlar. Ne demek koital inkontinans? İlişki sırasında idrar kaçırma demek. Penisin ilk giriş anında, penisin git-gel hareketleri sırasında ya da orgazm anında idrar kaçırabilirsiniz. Bir süre sonra bu sizin cinsellikten uzaklaşmanıza, kendinizi kötü hissetmenize, eşinize karşı mahcup ve utanç içinde yalnızlaşmanıza neden olabilir. Ve giderek evlilik, çift, ilişki problemleri yaşarsınız. İşte bir semptom nelere sebep oluyor, altında neler var, o kadar komplike bir konu ki ama inanın 40 yaşından sonra her 10 kadından 7'sinde var. Ve bu sorun gerçekten önemli bir sorun. Lütfen tedavinizde olun çünkü çözümü var. Hekiminize başvurun. Sevgiyle sağlıklı kalın. Unutmadan kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve merak ettikleriniz hakkında soru sormayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.